Arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sallanan araba süslerinden yapacağız. Şu şekilde sallanıyorlar. Gösteremiyorum şu an. Arabada çekerim videosunu. Aşırı tatlı oldular. Hazırsanız malzemelerimize başlayalım. 2.20 milim tığ kullandım. 2.5 da kullanabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, bolluğuna göre değişir. Şöyle toplu iğneler. 4 milim, 5 milim büyüklüğünde bir göz kullandım. Vidalı göz bunlar. Şu şekilde vidaları var. İğne, ilmek belirleyici. İplerimizden bahsedelim biraz da. Bir de tabii makas ve elyaf kullandım. Şimdi şöyle kahverengi ipim Alize'nin Cotton Gold serisinden. Renk kodu 690. Şu şekilde. Etikette bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mavi bir ip kullandım. Bu da bunun salınacak kısmı. Bu da Nakon'un Cotton Luxe iplerinden. Renk kodu 975'e 65 arkadaşlar. Şöyle burnu için bunun turuncu bir ip kullandım ben. Alize'nin Baby Best'lerinden bu. Renk kodu şu an elimde yok maalesef. Bunun da maalesef renk kodu elimde yok. Bu da Nakon'un Cotton Luxe'lerinden de beyaz renk olarak zaten her yerden temin edebilirsiniz. Herhangi bir beyaz ip olur bu arada. Şöyle yine bu da Alize'nin Cotton Gold'larından sarı rengi. Çok şeker bir sarı gerçekten. 187 bayılıyorum bunun rengine. Bilmiyorum kaç yumak bitti ama her projede kullanmaya özen gösteriyorum. Çok tatlı. Şöyle yine çok tatlı pembesi olan bir ip var elimde. Bu da Yarnat Jean serisinden arkadaşlar. Bunun renk kodu da 74. Bu kadar. Hazırsanız başlayalım. Bu tatlı oyuncakları örmeye, araba süslerini örmeye. Başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar önce civcivin gövdesinden başlayacağız. Şöyle ipimi parmağıma doladım. Orta parmağımın etrafından bir tur doluyorum. İpimi altından tığımı geçirdim ve şuradaki ana ipimden alıyorum. Bu şekilde tığıma döndürüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum içinden ip geçirerek. Şimdi hemen yanına 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde gözüküyor. İlk yaptığım zinciri saymıyoruz. Onun dışında 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sihirli halkamı çekiştiriyorum. Ve kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu ipi de bunun üzerine, tığımın üzerine koyuyorum ve buraya kapatma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Yani içinden geçirdim. Yanına geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi takıyorum. Şu yeşili takayım. Hemen aynı yere tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemiz vardı. 12'ye çıkartacağız. Hepsini arttırıyorum yani. Hepsini arttırma yapıyorum arkadaşlar. Arttırma demek bir tane sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yapmak demek oluyor. Bakın mesela bunda hiç yok ya şimdi. Hemen bunun içine bir tane yaptım ya sık iğne. Geliyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. İpimi yürütmeyi bırakacağım artık. Diğer iki ilmeğimi de arttırıyorum ve bu da sonuncu arttırmam oluyor. Bu şekilde. Bunu da arttırdım ve bitti. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yapıp tekrardan ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. 18 tane olacak. Toplam sıra sonunda sık iğnem. 3. sıradayız. Bir sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Bir arttırma. Sonuncuya da arttırmamızı yapalım. 3. sıramızda bitirelim arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Yerine hemen bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi de yerine takıyorum. Şimdi yanına bir tane arttırma yapıyorum. Onun yanına 2 adet sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi bu sıranın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da bir sık iğne olarak öreceğiz. 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna geldiğimizde. Sıra sonuna kadar da 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1, 2. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2 tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sonuncuya da bir tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrar onu yerine takıyorum.
Şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca 24 tane sık iğnemizi öreceğiz. Sıramızın sonuna geldik. 24 tane sık iğnemizi ördük. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Hemen yerine bir tane sık iğne yapıp tekrar onu yerine takalım arkadaşlar. Şimdi bu sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 3 tane sık iğnemizi örelim. Bir tane arttıralım şimdi. Aynı yere 2 tane yaptım. 30 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna geldiğimizde. 3 tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. 3 tek bir çift yapmış oluyoruz. 2 3 arttıralım. 1 2 3 arttıralım. 1 2 3 arttırıyoruz. Bu 5. arttırmamız. 1 2 3 ve 6. arttırmamız arkadaşlar. 6 adet arttırmamızı yaptık. 30 tane sık iğneye ulaştık. Şu anda 6. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Burayı da göstereyim. İlmek belirleyicimizi de taktık. Şimdi arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi 5 tur boyunca örüp gelelim. Her seferinde ilmek belirleyicimizi yerine takalım lütfen. Bunu kaybetmiyoruz yerine. Örüp gelelim arkadaşlar. 5 tur boyunca. 5 tur boyunca örüp geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan oraya bir tane sık iğne yapıp yerine takıyorum. Şimdi bu sırada eksiltmelerimizi yapacağız. 3 tane sık iğne örelim. 1 2 3. Şimdi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bakın ilmeğin 2 tane kısmı var. Bir ön tarafı, yani benden taraf, bir de arka tarafı var. Eksiltmelerimi sadece ön kısımlarını alıyorum. Bakın ikisini de aldım. İkisinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 2 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. 1, bunu 3 sık iğne ördükten sonra tekrar yapacağım. 2 3. Yani sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Tekrar gösteriyorum bakın. Şu şekilde ön kısımlarından alıyorum. Ve birlikte örüyorum arkadaşlar. Sadece önlerden aldım. Arka kısımları kalıyor burada. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Tekrardan bakın sadece ön kısımlarını alıyorum. Tek taraflı ve eksiltiyorum. 1 2 3. Tekrardan eksiltmemi yapıyorum. Bunu 6 defa yapacağız. 1 2 3. Tekrar eksiltiyorum arkadaşlar. Bu 5. 1 2 ve 3. Son 2'yi de eksiltiyorum arkadaşlar. Şu anda 24 tane sık iğnem kaldı sıra sonunda. Eksiltmemizi yapınca ilmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar burada. Şimdi 12 tane eksiltme yapacağım bu sırada. İlmek belirleyicimi çıkarttık. 24 tane sık iğnemiz vardı ya. Şimdi bunların hepsini eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Yani önceden bir tane sık iğne örüyorduk. Tekrar ilmek belirleyiciyi takıyorduk. Ama bu sırada önce eksiltmemizi yapıyoruz. Yani öndeki 2 tane ilmeği alıp birlikte örüyorum. Ve buraya bu sefer bunun üzerine ilmek belirleyicimi takıyorum. Yani eksiltme ile başladım arkadaşlar. Önüme gelen bütün sık iğneleri eksiltiyorum. Sık iğne yapmıyorum. Sadece eksiltme yapıyorum arkadaşlar bu sırada. 12 tane sık iğnem kalacak sıra sonuna geçtiğimde. Düz kısmı oluşturmaya çalışıyorum burada, oturma kısmını. Bu şekilde hepsini eksiltiyorum. Bu eksiltme ve arttırmanın detaylı anlatımı YouTube kanalımda var arkadaşlar. İlk attığım videolarda, temel videolarda arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Anlamadıysanız eğer. Aslında çok kolay, anladığınızı düşünüyorum ben. Ama eğer yine de anlamadıysanız, burada biraz daha hızlı geçiyorum çünkü. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir ipimi uzun bırakıyorum. İlmek belirleyicimi artık buradan çıkartacağım. Bunun hem içini dolduracağız şimdi, hem de gözlerini takacağız. Bu kısmı yapmadan önce de takabilirsiniz eğer zorlanırsanız. Şimdi şu ipim arkada kalsın istiyorum ben. Şöyle göz kararı bir yer belirleyeceğim. 6 ve 7. sıraların arasına takacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu kısma takacağız arkadaşlar. Gözümüzü alalım. Birini şuraya takıyorum ben.
Bir tanesi burada dursun. İki göz arasına da 5 tane sık iğne bıraksam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi son eksiltmeyi örmeden yapsak olurdu. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. 5 sık iğneyi bıraktım. Hemen bakın yine aynı hizadan getirip yanına gözümüzü takalım. İttirdik. Tamamdır. Gözlerimiz bu şekilde oldu. Eğer gözünüze biraz büyük geliyorsa bu gözler daha küçüklerine bakabilirsiniz ama benim elimdeki en küçük göz bunlar şu anda. Şimdi bunların arka vida kısmını takacağız. Şuraya da burnunu yapsam. Arasına. Bir tane daha bırakacağım arkadaşlar ya. 6 yapacağım ben bu iki gözün arasına. Hafif. Çünkü sanki şurada arttırma olduğu için bir tane ilmek fazlaymış gibi oldu. O da güzel durmaz diye düşünüyorum. Bir dakika bir de şöyle bakayım. Bu daha iyi sanki ya. Bu da güzel olmadı. Beğenemedim bir türlü. Bunu buraya taksam. Birazcık daha ortalayacağım. Şu yana takacağım. Çok da zor giriyor. Şöyle bakayım. 2, 4, 5. Tamam böyle daha güzel oldu. 5 tane sık iğne bıraktım yine arasında ama şurada arttırma kısmına denklemeyin siz de. O zaman güzel durmuyor. Şu şekilde yapın yani bu arkada kalsın böyle. Şimdi bunları şöyle biraz zor olacak ama şöyle ters çevirdim. Şu kapak kısımlarını kapatacağım şimdi. Şöyle tutarak ittiriyorum. Geçti sanırım ya. Tamamdır geçti. Diğer için de aynı işlemi yapacağım. Tamamdır. Bunu da taktık. Şimdi bu uç kısımları eriteceğiz arkadaşlar. Burası önemli. Eritmeniz gerekiyor. Şöyle erittim ve şöyle bastırıyorum. Düzleşmesi için. Aynı işlemi bunun için de yapacağım şimdi. Eritiyorum. Ve bastırıyorum. Yuvarlıyorum birazdan. Şimdi içini doldurabiliriz. Şimdilik bu kadar doldurmamız yeter arkadaşlar. İlmek belirleyicimizin yerini kaybetmeyelim. Son bir sıramız var. Onu da ördükten sonra bitecek zaten gövde kısmı. Bakın yine burada buradaydı ilmek belirleyicimiz. Onu çıkartmıştık. Hemen onun yerine tekrardan eksiltmeyle başlıyorum yine. Ve ilmek belirleyicimi de yerine burada takıyorum tekrar. Taktım. Şimdi 12 tane sık iğnem vardı. Hepsini eksiltiyorum yine. Sık iğne örmüyorum bakın. Eksilterek devam ediyorum. Geçen turda da aynı şeyi yapmıştık. Bunda da yani 15. sıramızda da yine hepsini eksiltiyoruz. Şimdi sıra sonunda 6 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Şurayı da eksilteyim. Toplam 6 tane de eksiltme yapıyorum. Doldurduktan sonra birazcık zorlaşıyor eksiltmeler. Gözünüze az gelen yer olursa tekrar eksiltebilirsiniz. İlmek belirleyicimizi çıkartalım, artık bununla işimiz bitti. Şöyle bir kontrol edin. Çok aşırı açık olmasın. Elinizle de şekil verin arkadaşlar. Düzeltin. Benim için yeterli bunun dolumu. Şimdi ipimizi keselim. Şöyle birazcık çekiştireyim şuradan. Ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Biraz uzun keseceğim. Dikiş yapacağız şurada. Şu yeterli olacaktır. İçinden çıkarttım. Şimdi şuradan iğneme geçiriyorum hemen. Şu kısmını, alt kısmını kapatacağız. Dönerek dikeceğim. Bakın şu gelenlerin hepsinin şurada gördüğünüz üst kısımlar var ya. Gözüküyor zaten direkt. Bakın şunlar. Batıyorum hepsine dönerek dikmiş olacağım bu şekilde. Kapatacağım ve düz duracak. Sonuncuya da aynı işlemi yapıyorum.
ve çekiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu ipimi de buradan dibinden, da şuradan batıyorum. Bir tane bağlıyorum sağlam olması için. Güzel bir şekilde çekiştirerek. Ve dibinden batıyorum. Saklayacağım arkadaşlar. Rastgele çıktım şu an. 1-2 tur gezdiriyorum bunu. Aşağı doğru ilerlettim. Şimdi bunu buradan çekiştirip kesiyorum. Bu da içinde kalmış oluyor. Bunu bir kenarıya koyalım. Şu kısmı düzeltelim. Çok çekiştirmişiz. Tamamdır. Şimdi kollarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben bir tanesini yapmıştım. Bir tane daha yapacağız. Öncelikle tığımın etrafında ipimi doladım. Bir tane zincir çektim ve ipimi sıkıştırdım. Bunu saymıyorum. Bunun haricinde 2 adet zincir çekiyorum. Toplam 2 tane zincir çektim. İlk sıkıştırdığımı saymadım. Bir tanesini atladım. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 tanesini yapıyorum. Şu 2 tanesini de şu karşı tarafındakine yapıyorum. Daha yuvarlak bir görüntü oluyor böyle. 2, 4 ve 5. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. arkadaşlar. Şimdi bir sıramızı tamamladık. Şöyle elimle biraz zorluyor ama şöyle ittiriyorum. Dışa doğru çıkarttırdım. Şimdi ikinci turu yapacağız. Hemen yanındakine geliyorum. Batıyorum. Görmesi biraz zorluyor ama kolay aslında. Sadece küçük olduğu için biraz zorlayabilir sizi. 2. Yine 5 tane yapacağız. 3. 4. Bu da sonuncu arkadaşlar. Buna da sık iğnemizi yapalım. Ve yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve bir tane kapatma işlemi yapıyorum. İpimizi biraz uzun keseceğiz. Çünkü dikiş yapacağız. Kolumuz bitti. Çıkarttım. Şu kısmı da kesiyorum. Şöyle duruyor. Şimdi salıncağına geçelim. Ben kahverengi ip kullanacağım. Şöyle ipimizi aldık. Yine zincir çekerek başlıyoruz buna da. Şöyle bir tane doladım. Sıkıştırma ilmeğimi yaptım. Bunu saymıyorum. Bunun haricinde 11 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunu kahverengi yaptım. Tavşanı mesela mavi yapmıştım şu şekilde. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz salınca. Şimdi hemen bir tanesini atladım. Şöyle bir tanesini atlıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Toplam 10 adet sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. 2. Bunu büyütebilirsiniz de oyuncağınıza göre. Zincir arttırdığınızda büyüyecektir. Sıra sonuna kadar yapalım 10 tane sık iğnemizi. Şurası 9, şu da 10. arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. 3 defa yani 3 tur boyunca bu şekilde 10 tane sık iğneyi öreceğiz. Birlikte örebiliriz. Birinci tur örüyorum şu anda. Yani ikinci sıradayım şu an. Birinci sırada 10 tane sık iğne yapmıştık. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Ve ikinci tura geçtim arkadaşlar. İkinci turda da 10 tane sık iğnem var. Yine onları bakın sona kadar örüyorum. Ve bir tane zincir çekip tekrar geriye dönüyorum. Üçüncü turu da örüyorum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum ve dördüncü sırama geçiyorum arkadaşlar. Yani 3 tur arttırma eksiltme yapmadan 10 tane sık iğnemizi örmüş olacağız. Oyuncağınızı büyük yaparsanız salıncağı da büyük yapmanız gerekecektir. O zaman bunun sayısını mesela ben 11 tane zincir çektim. Siz 15 tane zincir çekebilirsiniz ya da daha fazla. Bu yaptığınız 3 tur
10 tane sık iğneye 15 tane çekerseniz 14 tane sık iğne örmüş olursunuz ve bunu 3 tur yerine 5 tur yapabilirsiniz. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Hemen şu kısma geliyorum. Bakın yanındayım. Şuradaki boşluğa bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu tam ortaya geliyorum. Buraya da bir tane ilmek kaydırma yaptım. Yani 2 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 70 tane zincir çekelim. 2 69 ve 70. Şimdi 70 tane zincirimi çektim. Şöyle ipim birazcık uzunca bıraktım hafif. Şimdi şurada düzgün olmasını istiyorum ben. Şöyle ön yüzünü bulacağım. Şurası ön yüzü. Öncelikle şu ipi alıyorum arkadaşlar. Şuradan bir geçireceğim. Arka yüzündeyim şu an örgümün. Arka yüzüne saklıyorum bu ipi. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Sakladım. Şimdi bakın burası ön yüz, tamam mı? Bu oyuncağımın şu zincirini de eşit bir şekilde yapmaya çalışacağım. O yüzden şöyle tutuyorum. Şu örgü gibi olan kısım dışta kalacak şekilde sabitleyeceğim. Eğer bunu düzeltmezseniz yamuk olacaktır. Bu şekilde düzeltiyorum. Bakın şu kısmını da düzelttim. Tekrardan tığıma geçiriyorum hemen. Bu şekildeyken karşı tarafa da hemen alıyorum örgümü. Şu an tam ortalı bir şekilde ön yüzündeyim ve tam ortasına yine bir ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bitti. İpimizi kısa kesiyoruz. Bununla dikiş işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu arka kısmına yine bu ipi de saklayacağım. Şuradan bir yerden geçirelim. Uygun gördüğünüz. Birkaç yerden geçiriyorum. Ve keselim burada. Şimdi kollarla bunu sabitleyeceğiz arkadaşlar. Önce burnunu yapalım bunu. Şöyle turuncu bir ipim var. Bununla da bir şey örüp bırakmışım burada. Bunu keseyim ben. Kullanılmaz bu. Şöyle aldım ipimi. Geçiriyorum iğneme. Az bir şey lazım zaten, kestim. Bakın şimdi şu gözlerin tam ortasından, yani 7. sıra olmuş oluyor burası. Şöyle bir şuraları birleştireyim. Biraz elimle düzelttim. Tam ortasına biraz ondan alacağım. Biraz ondan alacağım. Bir de ortada bir tane sık iğne bırakacağım. Yani 3 tane değil de şöyle bakın. Şundan aldım, şundan aldım. Ortada bir tane de bıraktım. Bu şekilde duruyor. Ay, hatta şuradan girsek daha güzel olur. Arkadan batıyorum. Yine aynı şekilde bir tane yarım ondan alıyorum. Ortada bir sık iğne bırakıyorum ve yarım da bundan alıyorum. Şu arkayı da birazcık bırakıyorum. Çıktığım yerden yarım da bundan alıyorum ve tekrar ilk battığım kısımdan şuradan çıkartıyorum bunu. Bu şekilde. Şunu alta alalım. Bir tane daha yapalım bu işlemi. Şimdi şuradan girdim. Şu ilk 3 taneyi alıyorum aslında. İlk yarım aldım, sonra sondan 3 tane. İlk 3 taneyi de alabilirsiniz. Birazcık daha büyük olur dolgunluğu. Şöyle gözükecek.
Bir tane daha yapıyorum bu işlemi hafif üstünden. Kim yeterli mi? Bir tane de şöyle tekrar geriye gidiyorum. İlk battığımız kısımdan şu kafasının arkasına doğru çıkacağım şimdi. Şurada ilk battığım yere çıktım. Tamamdır. Şöyle duracak. Şimdi bunu burada bağlayacağım. İlkini çok sıkı bağlamayacağım. Tamam. Şimdi bunu sıkabilirim artık. 2 tur bağlayacağım zaten. Sıktım. Bakın ipimin katlarını ayırmadım arkadaşlar. Çünkü ben dolgun ve kalın gözüksün istedim burun kısmı. Tekrar tekrar geçmek zorunda kalmayalım diye. 3 tur geçmiş oldum toplamda. Battığım yerin, bakın battığım kısmın hemen dibinden batıp rastgele bir yerden çıkartıyorum bunu. Aynı işlemi bunun için de yapacağım şimdi. Bu ip kısa olduğu için şuradan batıyorum. İğneme de ipimi takıyorum. Ve çıkartıyorum burada. Bu şekilde bakın şurada hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Birazcık çekiştirip kesiyorum. Bu ipler de saklanmış oluyor. Bu işlem tamam. Civcivin burnu da hazır. Şimdi şöyle bunu buraya oturtalım. Bir tık öne gelecek şekilde şöyle oturtalım. Bakın dediğim gibi şu kısım şöyle. Şuradan gözün yanından sayıyorum. 2, 4 ve 5.'yi ayarlıyorum arkadaşlar. 5.'ye bunu buraya yerleştirdim. Şuradan kolumuzu alıyorum hemen. Kolumuzu da bunun üstüne koyuyorum. Şöyle iğneyle sabitlediğimde daha iyi göreceksiniz şimdi. Şöyle kolumu bunun üzerine koydum. Hatta kolumu bir tık daha geriye alacağım. Kolumu da gözün hemen bitişine hizalıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın şöyle gözün bitiş hizasına hizaladım. Bunu da 5. sıraya koyduk. Gözün yanından saydım da. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Bakın 2, 4 ve 5. Şurası 5. oluyor. Şuradan şöyle geliyorum. Düzelterek ilerleyin. Şöyle. Tekrar sayalım. 2, 4 ve şurası da 5. Bunu da buraya sabitliyorum. Elimle. Şuradan alıyorum bunu da. Diğer kolumu da aldım arkadaşlar. Bakın gözün bitişine hizaladım. Ortalı bir şekilde de bunu buraya takacağım. Hemen buna da bir tane toplu iğne çok işinizi görecek burada. Önemli. Şimdi bunları dikeceğiz. Bir tanesini göstereceğim şimdi dikimini. İğnemize geçirelim. Zaten ipin uçlarını hep uzun bıraktık. Şu alt kısmı bu sıraya hemen gelen sırasına sabitlediğimiz oraya batarak şu şekilde bakın çıkartıyorum. Ve çiftli bir şekilde hem karşıdan hem oradan alarak dikiyorum. Çok abartılı dikiş yapmanıza gerek yok burada. Çok basit zaten. Hemen 2 bassanız yeter yani. Şu şekilde duracak. Şimdi öndeki kısım havaya kalkmasın diye onu da dikeceğim. Bu arada bunu silikon tabancasıyla da sabitleyebilirsiniz arkadaşlar ama ben dikişin daha sağlam olduğunu düşündüğüm için dikiş yaptım. Şu ucunu da dikelim, sabitleyelim şuraya. Ve bunu bunun içinden bir tur geçiriyorum son yaptığımı. Şimdi tam bunun dibinden batıyorum. Ve şuraya bakın elin olduğu yerin tam ortasının yanına çıkıyorum. Şurada bir tane sık iğne bıraktım. 3 sık iğneye dikmiştik ya toplam aslında. Şöyle şu alttan alıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Şu alttan alıyorum şunu. Geçiriyorum bundan. İğnemden. Şuraya tekrardan batıyorum. Bir sık iğneli kısma. Ve bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde duracak. Tekrar buradan şunu da alarak batalım buraya sabit olsun. Ve buradan batıp arka kısmına çıkartıyorum. Şuradaki uç kısmına da battığımızda bitmiş olacak. Ya aslında gözünüzle bakın neresi gözünüze hoş gelmiyorsa o kısmı sabitleyip dikin arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorum yani ben de. Bir sayısı bir şey yok yani.
Dediğim gibi sadece 5 tane o kısım önemli. Oraya yapın. 5 yanına salınca. Şimdi bu ipimi burada saklıyorum artık. Bağladım. Ve kesiyorum. Çıkartalım. Sıkı bir şekilde. Şimdi bu tarafı da dikelim aynı şekilde. Birlikte yapalım arkadaşlar bu işlemleri. Ben de kesmedim. Siz de beraber olsun diye. Sonra tavşanın şeylerine geçeceğim. En sonunda bunun kurdalesi var. Tokası. Onu yapacağız. Bunu da dikiyorum aynı şekilde. Bakın salıncak ipinin yanından yapıyorum dikişlerimi. Bu şekilde bitirdim burayı da. Hemen battığım yerden hop karşıya geçiyorum. Şuraya. Buna da batalım. Buradan ucuna da batıp sabitliyorum arkadaşlar. Burayı da bağlıyorum artık. Ve buradan batıp arkadan çıkacağım artık. Bunu yaptığımızda böyle salıncağı sanki tutuyormuş gibi oluyor. Bence güzel duruyor yani. Siz de bu şekilde yapın. Buraya da bir sabitleme yapıyorum. Ve battığım yerden rastgele batıp çıkartıyorum ipimi. Buradan da kesiyorum arkadaşlar. Evet. Böyle bile çok tatlı duruyor zaten. İnanılmaz şeker. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Bir de şu var. Bunu da aynı işlemi yaptım. Şimdi bunun kulakları var. Bunun da saçında tokası olacak. Şurada. Bunun burnunu yapmadım. Birlikte yapabiliriz. Bunu da burnunu hazırlayalım hemen. Bir dakika ipini çıkartayım. Şöyle pembe bir ip kullanacağım bunun içinde. Şöyle geçirdim. Az bir şey kullanacağım zaten. İpimi de kestim. Şimdi bunun da tam orta kısmından alacağım. Şöyle yine 3 taneyi alıyorum. Yine arkadan takmadım. Allah'ım hep unutuyorum bunu acele ederken. Arkadaşlar arkadan yapın siz de. Kafanın arkasından bir yerden batıp şu gözlerin yanından çıktım. Hemen bir sık iğne bırakıp ipimi de birazcık uzun bırakıyorum orada. Ve buradan hemen buna da batıyorum. 2 tane çizgi yaptım. Buradaki farkımız arkadaşlar V şekli vereceğiz burada buruna. Üst çizgisini de yaptıktan sonra şu kısımdan çıkıyorum. Batıyorum ortasından tam. Ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Buradan tekrar batıyorum. İçini doldurmanız gerekmiyor. İsterseniz doldurabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir şeyler oluyor. Şurayı da sıkıştıralım. Böyle iğnenizle bu kısımları düzeltebilirsiniz. Bir tane daha batıyorum şimdi düz. Ve ilk battığım kısım var ya şurası. Oradan çıkartıyorum. Rastgele yapıyorum arkadaşlar. Bunları ben gözüme nasıl hoş gelirse o şekilde yapıyorum yani. Şöyle duracak. Ben bunu çok beğenmedim ama şöyle birazcık üçgenlik olması lazım. Heh, şimdi oldu. Elinizde böyle şekil verin. Şimdi bunu bağlayacağız. İlkini çok sıkı bağlamıyorum diğeri gibi. Çünkü o zaman çok sıkarsam bu sefer burnu şekli bozulacaktır. İkincisini güzelce sıktım. Ve iğnemi de alıyorum. İplerimi geçirip saklayacağım şimdi. Tam bakın aynı battığım kısımdan batıyorum. Burası önemli çünkü. Tekrardan göstermemin sebebi bu. Eğer yandan falan batarsanız bu sefer kötü duracaktır. Pembe ip orada sırtacaktır. Üstünden geçecek. Olmaz yani. Saklayamazsınız zaten. O kadar emeğiniz de boşa gider. O yüzden bu şekilde dibinden batıyorum. Tam bakın şu ilk çıktığım kısmın dibinden batıyorum ikisinde. Tamamdır. İplerimizi keselim bakın. Şu birazcık çekip de kesiyorum ipi. Bunun sebebi ipim içeride tekrar kaybolsun diye elyafların içinde. Bu da hazır. Burnu. Kulaklarının içine de pembelik vereceğiz bunu. Çok güzel olacak. Şimdi devam edelim. Daha bitmediler tabi.
Şimdi ne kaldı? Bunun kulağı kaldı. İsterseniz kulağını yapalım onun. Onu da dikelim. Sonra içini boyayalım. O bitecek zaten. Tokaları var sonra. Tokasını da yaptık mı tamamdır. Şöyle şu iplerimi ben biraz toparladım. Şunu da aldım. Beyaz ipimi alıyorum şimdi arkadaşlar. Kulak da çok kolay zaten. Hemen yapabilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum hemen. Tığımın içinden geçirdim. Bir tane zincirle sabitledim sihirli halkamı. Bunu saymıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum içine. 2, 3, 4, 5. Bu da 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sihirli halkamı kapattım. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Her zaman böyle ilerliyorum ben genelde. Bir tane sık iğne yapıyorum ve buraya yanına ilmek kaydırmanın ilmek belirleyici takıyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Bu sırada 9 tane sık iğne elde edeceğiz. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. İkinci arttırmamı da yaptım. Tekrardan bir sık iğne. Yanındaki ilmeğe de arttırmamı yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi 9 tane sık iğnem var. Arttırma eksiltme yapmadan 3 tur boyunca 9 tane sık iğnemizi öreceğiz. İlmek belirleyicinizi burada takabilirsiniz. İlmeğinizi kaybetmek istemiyorsanız yerinizi. Belirleyici ilmek önemli çünkü. Sizle beraber örüyorum arkadaşlar. Kesmiyorum buraları. Birinci sırayı örüyoruz şu an. Evet. Bunu da çıkartalım. İlmek belirleyicimi çıkarttım tekrardan. Yerine takıyorum. Hemen bir sık iğne yapıp ikinci sıradayım. Zaten 9 tane sık iğne çok hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Bakın şimdi bu ikinci sıranın ortasına geldiğimde böyle biraz elimle düzeltiyorum ben bunu. Dışa doğru çıksın diye. Yanındakileri de örüyorum hemen sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna geldim. İkinci sırayı da bitirdim. Pardon, ikinci turda bitirdim. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yapıp ilmek belirleyicimi yerine takıyorum. Bu üçüncü tur arkadaşlar. Evet, bu kadar. Üçüncü turumuzu da yaptık. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptık. Şimdi eksiltme yapacağız. Bir tane sık iğne yapmıştık. Hemen eksiltmemizi yanına yapalım. Bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. 6 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Ay, ben yapamadım. Bir eksiltme yaptım. Bir sık iğne. Hemen yanına bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yanına bir tane eksiltmemi yaptım. Tamam arkadaşlar, bu bitti. Şimdi ipimizi uzun bir şekilde keselim. İçinden ipimizi kestik arkadaşlar. Halkanın içinden çıkartmadım. Bakın ilmek belirleyicimi de çıkarttım. Şuradaki ilmek belirleyicimin olduğu kısma batıyorum ve buraya kapama işlemi yapıyorum. İpini de içinden geçirip çıkartıyorum. Şimdi bunu dikeceğim. Şuradaki ipim vardı, sihirli halkanın ucu. Onu da kestim. İçeriye doğru kaktırdım. Hemen iğnemi aldım. İpimin ucunu geçirdim. Şöyle hazırladım bunu arkadaşlar. Şöyle ikiye, bakın ikiye doğru kıvırıyorum. Bunu uç kısma getiriyorum, orta kısmına ve bunu ikiye doğru kıvırıyorum. Karşılıklı olarak da şöyle dikeceğim ben bunu. Şöyle iki turda dikiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kafaya dikeceğim. Şu kısmını beğenmedim. Şurayı bir daha dikelim. Tamamdır. Şimdi bunu alıyorum. Bunun da üçüncü sırasını arkadaşlar. Bakın şurası sihirli halkamızın olduğu yer. Gözüküyor mu? Şurası sihirli halkam. 1, 2 ve 3. Üçüncü sıranın içine dikeceğim. Aynı hizalamaya çalışıyorum. Bunları elimden geldiğince ve şuraya dikiyorum. Bu kısmı göz kararı yaptım. Şöyle gözümün ucuyla baktım ve şurası iyi. Pardon, yine çarptım.
Tamamdır. Bence gayet iyi olmuş. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Bu kısmını alıyorum. Bir ondan aldım, bir ondan aldım. Zaten 2-3 şeyde dikilecektir. Tamam. Yani önemli olan burada 3. sıraya dikmek ve birazcık da hizalayabilmek arkadaşlar. Şunu da şuradan çıkartalım. Baktığınızda düzgün durması lazım. Şimdi şu yanlardan alarak dikiyorum. Dik durması için şuradan alıyorum. Bakın şu arka kısmından aldım. Düzgün bir şekilde dursun diye. Şu yanını da düzelteceğim. Bunu buraya batıyorum. Çıkartıyorum. 3. sıradayım arkadaşlar. Hep bir sık iğne ile 3. sıraya dikiyorum bunu. Bakın şu arada şurada boşluk var ya. Buna da batıyorum bir tane şu kısmına. Bu da 3. sıraya sabit olsun, dönmesin diye. Hafif yukarısından batıp bunu da buradan çıkartıyorum ve şu yana yine 3. sıradan karşı tarafına geçiriyorum. Bu şekilde daha düzgün kulaklar elde ediyoruz. Şuradan bir daha geçelim. Şu yan kısmını da düzelteyim. Gözüme hoş gelmedi çünkü. Şu kısmı. Of, ipim çıkmış. Küçük ya. Hemen çıkıyor. Taktım. Şimdi şurayı demiştik. Buraya da batıyorum. Ve yine üçüncüden 1, 2, 3. Üçüncüden geçirip arka kısma doğru geçiriyorum. Şimdi burada da bağlıyorum artık. Daha düzgün bir kulak oldu. Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalışıyorum. Yani göz kararı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi örme şekliniz, kapatma şekliniz, dikme şekliniz herkesin farklılık gösterir. O yüzden elinizden geldiğince gözünüze hoş gelecek şekilde yapın. Yine benim verdiğim sayılara uyabilirsiniz. İpimizi buradan kesip sakladık. Kulakları da hazır tavşanın. Şimdi bunun içine boyamamız lazım. Bir tane far paletim var. Onunla yapacağım. Bir tane küçük far fırçam vardı şurada. Onu da çıkartayım. Şöyle minik bir fırçam var benim bunları yapmak için. Hafif pembelik vereceğim. Şöyle pembe bir far paletimin pembe kısmından konuşamadım. Alıyorum. Çok hafif. Hafif pembelik veriyorum. Bakın şu orta kısmı var ya, iç. İçine yapıyorum. Hafif de dışarıya doğru dağıtıyorum bunu. Dışa doğru dağıtın. Böyle duracak. Elinizle hafif aldırın. Dokundurarak iç kısımlarına yapıyorum genelde. Yani bu küçücük bir dokunuş o kadar güzel efekt veriyor ki gerçekten. Herkesin evinde zaten ya allık ya far paleti bir şeyler vardır yani. Bu işlem de tamam. Şimdi toka yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle pembe bir ip kullanacağım ben yine. Tokalara yakıştığını düşünüyorum. Da iki ucu birden çıkmış ya. Of. Sadece iç kısımdaki ucu kullanacağım. Şu diğer iplerimden de bir kurtulayım yanımda. Şimdi kurdeleye başlıyoruz. Zincir çekerek başlayacağız buna da. Dört tane zincir çekiyorum. 1. Bu ilk sıkıştırma oluyor. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İlk zinciri bir adet ikili trabzan. Hemen yanına geliyorum. İlk şuradaki ilk yaptığımız zincir var ya, ona bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tığımın başını dolayarak geliyorum buraya. 2 tane de çıkartıyorum. Bakın yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İlkinden çıktım. İlk ikisinden ve son ikisinden çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Bir tane dibine batıp aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaptığım yer. Ve buraya kapama yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yerdeyim bu arada. Hatta şu karşı kısmına geçtim şu an. Şöyle batıyorum. İkili trabzan yapacağım. Bakın tekrar gösteriyorum. Önce ilk ikisinden çıkıyorum. Sonra ilk ikisinden çıkıyorum. Kalan ikiden.
Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi aynı yere bu sefer kapama yapıyorum. Battım ve kapattım. Şöyle duracak. Bitti bu. Birazcık ipimi uzun keseceğim. Dikiş yapacağım. Ortasını dolayabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi size. Ama isterseniz yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Bakın. Şu kısım var ya. Şurası. Bunu şöyle açtırıp şöyle ortasından bir tur dolarsanız daha güzel olacaktır. Şu sondaki iple de bağlayacağım ben bunu. Onu da göstereyim. Ama bu şekilde de direkt takabilirsiniz. 2 tur doladıktan sonra şuradaki ipimle bağlıyorum arkadaşlar. İkisini. Bu zaten altta kalacak. Bu gözükmeyecek. Şöyle ortaya doğru getirip sıkı bir şekilde bağlıyorum. 2 tur bağlayalım. Hatta 3 olsun, sağlam olsun. Şimdi bunu toka olarak takacağız. Ve şu şekilde gözükecek. Böyle. Tavşanı da mı taksaydık acaba? Bir bakayım tavşana yakışacak mı? Çok tatlı oldu. Bir tane tavşana yaptık. Bir de şeyde göstereyim. Civcivde göstereyim. Civcive de şu şekilde yanına takabiliriz. Şimdi bunu bir dikelim önce civcive. Tavşana yapmayı düşünmüyordum ama bir hoşuma gitti. Yapabilirim yani tavşana da. Bence tatlı durur. Önce şu civcivi içinde civcivi dikelim. Şöyle içinden geçiriyorum ipimi. Bu ip geçirme işi beni bitiriyor. Kocaman iğneye bile geçiremiyorum gerçekten dikişten. Hiç hoşlanmıyorum ya. Tamam. Şimdi şöyle gözünüze göre koyun. Neresi hoşunuza giderse arkadaşlar oraya dikin. Ben şuraya diktim. Şöyle. Alttan geçiriyorum. Şuraya şöyle. Şöyle alt alıyorum. Şu ipi kesebiliriz bu arada burada. Ama bağlayacağım ben. Bir tane şu halkanın içinden geçiriyorum ortadan. Alt kısmı gelsin diye. Şöyle. Bunu yapıştırabilirsiniz. Dikmek zor gelirse. Tekrardan şuradan halkanın içinden geçirdik. İlmeğin sık iğnenin. Şöyle tuttum. Geliyorum buradan. Yarabbim. Şuraya çıkartıyorum ve bunu buraya sabitliyorum. Buradan çıkıyorum. Bakın şuradaki kısımlar var ya, şunlara batıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane batıp sabitleyip bırakacağım artık. Şu şekilde diktim ben. Bir tane de buna sabitliyorum. Şu altından çıkacağım. Şöyle. Tamamdır. Çok aşırı sıkmayın. Şöyle çekiştirmeyin çok fazla. Şimdi şu alt kısma bunu bağlıyorum. Düğüm şeklinde şöyle. Buradan saklıyorum arkadaşlar artık. İpimizi de keselim. Şurada ipimiz vardı. Onu da buraya saklayacağım. Şu arkadan da batıyorum ve buradan bunu çıkartıyorum. Bu ipimi de burada kesiyorum arkadaşlar, biraz çekiştirip. Gözüken kısmı da içeriye kaktırabilirsiniz. Bu da tamam. Çok tatlı oldular. Şöyle bakın. Çok şeker. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.